Metrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'deki fiber altyapıyla ilgili bir eleştiri yapacağım. Bu eleştirinin amacı şu olacak. Türkiye'de internet hızları çok berbat bir durumda ve bunu ele almamız gerekiyor ve şu anki yapacağım tek şey bunun nasıl olmadığını ve nasıl olması gerektiğini de anlatacağım. İyi dinleyin ve iyi izleyin. Covid-19 nedeniyle yani şu an yaşadığımız pandemiden dolayı insanlar artık evlere kapandığı için, iş yerlerinde eve taşıdığı için internete yüklememiz birazcık kapasiteyi arttırdı ve bu artmasından dolayı evimizdeki internete gittikçe yavaşlamaya yol açtı. Herkesin aynı anda bağlandığı bir internet altyapısıyla yani Türk Telekom'un altyapısıyla bağlandığımız için yavaş bir internete mağdur olduk. Yani bu durumdan dolayı şimdiki şu anki internet altyapımız artık kapasiteyi kaldıramıyor. Yani altyapı kavramında fiber altyapıya acil ihtiyacımız var. Fiber kablo için şuna çok ihtiyacımız olması gerekiyor. Maalesef şu anki yaşadığımız evlerimizin altındaki bakır kablosu olan yani siyah Türk Telekom bakır kabloları yani ADSL. Bu kablolar yüzünden internet hızla giremiyoruz ve hepimizin evinde bu olmasından dolayı devletin de bu altyapıyı değiştirmemesi ve şirketlerin de yeni bir kabloya ihtiyaç olduğunu ve mevcut altyapıyı söküp yeni bir fiber altyapıya geçip insanlara yüksek hızda internet vermeyi amaçlayan bu şirketler maalesef ki yıllardır sorumluluklarını yerine getirmediler ve dünyada şu an kaçıncıyız biliyor musunuz? 103. sıradayız internet hızları konusunda ve bu konuda açıkçası ülkem için utanıyorum ve bu internet altyapısının bu kadar düşük altyapı verilmesi ve ilkeleri anlamında bu şirketlerin insanlara daha yüksek hızlı internetler, daha yüksek indirme ya da yükleme hızları verseler, insanlık adına Avrupa'dan ve Amerika'dan ya da Güney Asya ülkelerinden daha hızlı internete girmemiz gereken neden biz yerlerde sürünüyoruz bu halde? Çoktandır CİMER'e çok yazdım bu fiber altyapı konusunu yaygınlaştırılması için devlete açıkçası bunun için bir çalışma yapılması lazım. Bir fiber AŞ adlı bir şirket kurulup Turkcell, Vodafone, işte Türknet, Türksat işte bu gibi şirketlerin ortak bir altyapıya geçip insanların mağduriyetini gidermek için yani mevcut Türk Telekom bakır kabloları yani o siyah kabloları toplayıp onun yerine oraya Türk Telekom'un fiber altyapı kablosu gibi turuncu bir kabloyu getirip binaların girişlerine, iş yerlerinin girişlerine koyup bunları ana hatta bağlayıp daha sonra insanlara minimum 100 megabit internet verip insanlara hızlı internet ulaştırmak gerekiyor. Maalesef ki bunu bakan söyledi. Ulaştırma Bakanlığı her eve 100 megabit internet gelecek ki halbuki bunun gelmesi için önce altyapının değişmesi gerekiyor. Bakır kabloyla bu olamaz. Çünkü bakır kablo 16 megabitin üstüne çıkmıyor. Ama fiber kabloyla 1000 megabitleri bile görebiliyorsun. Ama şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Devlet de şirketler de sözünü tutmuyor ve şirketlerin özellikle sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle birçok konu var. Özellikle altyapı konusunda maliyetlerin yüksek olması ve veri sunucularını ele etmeleri için para bulamıyorlar ve bunu yapamadıkları için de Türkiye'nin 81 iline yalandan fiber altyapı getirdik söyleyip halbuki mahalle ve sokaklardaki binaların hiçbirine bunu getirmiyorlar. Sadece caddelere bırakıyorlar. O caddelere bıraktıkları kutularla insanlara yüksek internet verdiklerini söyleyip yalan söylüyorlar. Halbuki insanlara internet getirmek için önce altyapıyı getireceksin ve altyapıyı binalara çekeceksin. Sen binaları çekmezsen ben başvurmak zorunda mıyım? Sen mevcut eski altyapını sökmen gerekiyor. Geçenlerde Ulaştırma Altyapı Bakanı Ömer Faruk Sayan diye bir yardımcı bakan. Bu adam genelde 2021 ve 2023'e kadar her mahalleye fiber altyapı geleceğini söylüyor. Halbuki orada söylediği mahalleden bahsediyor. Yani o beyaz kutuların ana caddeye konup daha sonra binalara dağıtımından bahsetmiyor. Yani devlet olarak sen o kutuyu oraya koydurtuyorsan o kutunun içine bir hat çekeceksin. O hatta da binalara bağlayacaksın ve binaların girişlerine port cihazları koyacaksın. Ve insanlar o port cihazıyla evine hat çekecek. Ve herkes yüksek hızlı internet ve 100 megabit internet başta olmak üzere yüksek internet alıp içerik üretmeye başlayacaklar. Ama bunu sağlamazsanız siz yalandan dijital Türkiye olmaktan bahsedersiniz ki dijital Türkiye olmak için yani 5G'de şart. Yüksek internette en çok istenen şey yükleme hızının yükselmesi. Yani bunları sağlamazsanız siz dijital Türkiye olamazsınız. Siz sadece laftan ibaret konuşursunuz. Şu anki 5G istasyonları ya bazı istasyonların en istekli olduğu kısım fiber altyapının onlara yetişmesi yani yaygınlaşması. Ama onların bunun olması için önce altyapının yenilenmesi gerekiyor ve şunu bilmemiz gerekiyor ki her eve nesnenin internete gelecek bu 5G ile. Yani evinizdeki çamaşır makinesi, buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, işte mikser, fırın vesaire bu çok cihazlar akıllanacak. Yani bunlar Wi-Fi'den bağlanacak. Wi-Fi'den bağlanınca otomatikman ne olacak? Siz telefonunuzu, akıllı telefonunuzu uzaktan hücresel ağ üzerinden evdeki Wi-Fi modemiyle onları uzaktan kontrol edip çalıştırmayı, kapatmayı, ışıkları yakmayı vesaire birçok şey yapacaksınız. Yani bu güzel bir teknoloji ama bunun için her eve ve her iş yerine bu turuncu kablodan fiber altyapının acilen gelmesi lazım. Mevcut Türk Telekom'un ADSL siyah bakır kablosu olan binaların dışından geçen o kabloyu acilen söküp içindeki bakırı da söküp piyasa değeri olan
bakır fiyatına şirketin satıp altyapıya harcadığı maliyeti buradan karşılaması gerekiyor. Ama bunu yapmıyor ki Türk Telekom. Borçları yüzünden bunu yapmıyor. Türk Telekom'un şöyle bir sorunu var. Siz fiber altyapı başvurusu yapmak için telefondan yapamıyorsunuz. Maalesef bölge müdürlüklerine gitmeniz lazım. Yani bölge müdürleri bulunduğunuz ilçenin, yani ilin ilçenin Türk Telekom bölge müdürlüğüne gidiyorsunuz. Orada dilekçe yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben binama fiber altyapı çekmek istiyorum. Ama şöyle bir sorun da var. Size 24 ay bekleme süresi veriyor. Yani 2 yıl bekleyeceksiniz. Yani bunlar için binanızı inceleyecekler. Binanız eski mi, yeni mi? Bir de sizin binanızdaki bulunan daireler, yani kaç, 8, 9, 10, 4 falan vesaire dairelerden imza toplamanız lazım. Yani onayı alıp, bu onayı aldıktan sonra evrağı götürüp bölge müdürlüğüne diyeceksiniz ki bu binadaki herkes bu kabullendi. Bu binaya fiber altyapı gelsin lütfen diyeceksiniz. Yani böyle bir saçmalık var. Yani bireysel başvuru diye bir şey yok. Binadakileri ikna edeceksiniz. İkna ettikten sonra halt getireceksiniz. Böyle bir saçma bir sistem olmaz. Açıkçası bu sistem yüzünden maalesef ki Türkiye'deki mevcut EDS altyapıyla geçinen insanlar maalesef yükleme hızına yetişemiyor ve yetişemediği için de altyapıyı değiştiremiyor. Binadakiler anlaşamıyor. Anlaşamadıkları için de altyapı maalesef eski kalıyor ve bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Maalesef Türk Telekom dürüst bir şirket değil ve altyapı anlamında berbat. Bilgi ve Teknoloji Kurumu var. Bu kurum var ya, açıkçası mevcut TürkSat, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell gibi vesaire Türknet gibi şirketleri ortak bir araya getiriyor. Bunlarla mevcut fiber altyapıyı Türkiye'nin bütün mahalle sokaklarına getirip binalara yerleştirip hiç anlaşma sağlamaya çalışıyor. Halbuki maalesef ki Türk Telekom bildiğiniz gibi tekel olduğu için kendi dışında olan kabloları geçittirmiyor bulunduğu yerden. Belediye kazı izinleri vesaire bunları falan kazıyor falan vesaire. Birçok saçma sapan engeller çıkarmışlar bu fiber altyapı niye yaygınlaşmıyor diye. Mevcut Türk Telekom'un EDS altyapısı nasıl yaygınlaşması kolay olmuşsa bu fiber altyapının aynı o şekilde kolay şekilde yayılması lazım. Eski altyapıyı sökün, yeni altyapıyla geçin. Size 2 tane fiber altyapı ile ilgili Cumhurbaşkanı sözüyle ilgili bir videodan bahsedeceğim. Onları göstereceğim size. Şimdi göreceksin. 2 tane video koyacağım ve ikisinde de nasıl çelişkiler olduğunu anlayacaksınız. Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkartanlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmelidirler. Fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içindeyiz. Ben bunların sözlerini tutacağını hiç sanmıyorum. Çünkü bunu 2019'da söyleyip daha sonra bunların karşısına çıkıp bunlar hakkında şeyi almayıp fiber konusunda bunları hesaba çekmezseniz olacağı bu olur. Çünkü o şirketlerin genel ortak noktası şu. Altyapı konusunda şunu söylüyorlar. Rekabet için altyapı olmamalı. Rekabet sadece internet paketleri, internet hızları konusunda olmalı. Yani altyapı için ortak bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Ortak bir şirket kurup Fiber AŞ adında bu şirketin ortak fonlanıp, ortak para konup bu konan o şirketin tüm 81 ilin tamamına köy, mahalle, belde, cadde, sokak, binalar, iş yerleri vesaire her yere bu turuncu kabloyu çekip port cihazında binaların kapı girişine koyup daha sonra binadaki daireler ya da iş yerlerinin içerisine doğru ince kılcal fiber kabloları çekip bunlara dahil modemleri verip modemler üzerinden de interneti verseler hızlıca zaten bu sorun çözülür. Siz Türk Telekom'dan aldığınızda, modem aldığınızda yani fiber altyapı aldığınızda biz size bir modem veriyor ve yanına bir port cihazı veriyor. Bu port cihazı fiber optik kabloyu ona bağlayıp ondan da ethernet kablosu da modeme bağlayıp modem üzerinden de internet almış ayrı bir ethernet kablosu çekip ya da gerekirse Wi-Fi'yi kullanıp bu şekilde yani sembolik bir telefon numarası atıyorlar size. Bu telefon numarası içerisinde ki bu telefon numarası para ödemiyorsunuz bedava. Yani bu sadece bir ev telefon numarası gibi düşünün. Onu atıyorlar, onu kullanmıyorsunuz. Yani siz sadece internete ödüyorsunuz faturayı. Yani neyse işte bu cihazların yaygınlaşması için özellikle Türk Telekom'un şöyle bir sorunu var. Wi-Fi 6 ev modemleri satmıyor. Gerekirse biz 3. şirketler yani Asus, işte Zyxel işte vesaire işte TP-Link gibi şirketlerden Wi-Fi 6 yani 811AX internet altyapısına ulaşmaya çalışıyoruz. Yani yüksek hızlı Wi-Fi internet ve donmayan, çökmeyen, aynı anda bağlanıp aynı anda kilitlenmeyen internet altyapısına sahip modem ya da router almaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de mevcut Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5'in üretimi, ithalatı durdurulmalı. Mevcut olarak Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E gerekirse Wi-Fi 7 teknolojisine ulaşılan modem ve routerlar artık bu ülkede yaygınlaşması gerekiyor. Fiber altyapı konusunda özellikle YouTube ve Twitch'te canlı yayın yapmak için en önemli olan şey fiber. Yani fiberin olduğu yerde özellikle canlı yayın konusunda Twitch'te ADSL ile canlı yayın yapamazsınız. Çünkü olmayacağı açık ve net. Çünkü Twitch'te yayın yapmak için fiber altyapı gerekiyor ve 100 megabit internet şart. Yani YouTube'da ise video yüklemeler anlamında yani dakika ya da saniyeler önemli.
Yani sistem basit bir şey. ADSL altyapı şu anki mevcut teknolojiyi kaldıracak bir güçte değil. Eski hantal, geri kalmış bir teknoloji ve bu teknoloji 90'lı yıllarda 80'li yıllarda Türkiye'ye sokuldu ve hala Türk Telekom bu altyapıyı kaldırıp yeni olan fiber optik kabloyu 81 ile mevcut abonelerin altyapısını değiştirip mevcut altyapı internet paketleri yerine 100 megabit standart hale getirip verseler şu anki mevcut sorunların hepsi aşılmış olacak. Zamanında nasıl kota kalktıysa 100 megabit internet de bir standart hale getirilmesi lazım. İnsanlar yüksek hızlı internet ve yüksek hızlı yükleme hızları ve indirme hızları istiyor. Ama bunu sağlayacak bir altyapı, veri sunucuları, fiber optik kablolar, işte vesaire birçok şirketlerin kendi internet paketlerindeki standartsızlık ve seçeneklerin fazla olması yüzünden ve insanlar da rekabet olmak için şirketler kendi arasında ortak bir çözüm üretmek yerine daha çok şirketler fiber optik kablo da dahil, internet paketi de dahil rekabet içinde olup daha çok fiber optik konusunda rekabet değil de ortak bir çözüme yanaşsalar şu anki mevcut tekelli olan Türk Telekom sisteminden çıkıp 80 mahalle, sokak, cadde, kasaba vesaire her yere yayılmış olacak. Size şimdi Türk Telekom, Vodafone, Turkcell'in ve TürkSat Kabinet'in yalandan oluşturmuş fiber optik reklamlarını göstereceğim ve ne olduğunu anlayacaksınız. Dünyanın çevresinden 4 kat daha uzun dev bir fiber internet altyapısı kurduk. Dünyanın en hızlı interneti fiber internet şimdi... Duyduk ki size fiber altyapısı daha gelmemiş. Biz de size Turkcell fiber hızında süper box'ı getirdik. Turkcell'le yeni bir dönem başlıyor. Fiber altyapı. Binanızda fiber var mı öğrenmek için dijitalden tek tıkla sorgulayın, kolayca başvurun. Yeni nesil kapsamasıyla geniş fiber erişimi Vodafone'da. Oldu Aras abi. Geleceğe dönük fiber teknolojiler. Yüksek kalitede ses, TV, data. TürkSat Kablo. Gördüğünüz gibi şirketler genellikle fiber altyapı getirdiğini söylüyor. Diğerleri ise fiber altyapı gelmediği için mevcut Türk Telekom hattının geçtiği yerden hat geçiremedikleri için size sim kartlı bir internet paketi ya da kutusu satıyorlar. Ya da Vodafone gibi Türk Telekom altyapı sorgulama sistemi yapıp ya da Kablonet gibi kendi altyapısını geçirdiği diğer tarafta Türk Telekom'un olaylarının geçmediği bir altyapıyla insanları kandırdıkları bir sistemde yaşıyoruz maalesef. Çünkü hiçbiri dürüst değil. Sadece ana hatları çekmekle fiber altyapı yaygınlaşmaz. Siz binalara, iş yerlerine, girişlerine fiber altyapı koymazsınız. Eski ADSL bakır kablo olan siyah kabloları toplatmazsanız, insanları kandırmazsınız, dürüst olsanız bu sorunların hepsi çözülmüş olacak. Dijital Türkiye için, 5G için, 6G için yani siz mevcut altyapı değişecek. Bu fiber altyapı gelmezse dijital Türkiye'yi unutun. Yüksek hızlı internette, yüksek hızlı indirmeler, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi 4K, 8K görüntü unutun. Yani siz bir şey yapacaksanız büyük düşüneceksiniz ve büyük düşünmek zorundasınız. Şirket olarak maliyetleriniz, arz talepleriniz, borçlarınız, o rekabetinizi altyapı için değil, İnternet paketleri için rekabet olmalısınız. Yani siz bir şey yapmak istiyorsanız büyük düşünmelisiniz ama büyük düşmek yerine insanlar umursamaz. Sadece ben tekelim, benim istediğim gibi olur. Bana ne ADSL kalkmayacak. Fiber'de bekleyin, boşuna beklemeyin deyip insanları ötekileştirirseniz insanlar size bir zamanda sormaya başlar. Y ve Z kuşağının internet altyapısının neden istediği şundan çok belli. İçerik üreterek insanlarla sosyalleşmek ve yeni insanla tanışmanın tek yolu internet, YouTube, Twitch, Facebook vesaire bunlar. Yani bunlar içerik üreterek insanlara daha fazla ulaşmak için en önemli olan altyapı olan şey ne? Fiber optik internet kablo altyapısı. Bunun olması için sınıf ayrımının artık kalkması lazım. Rezidanslar, villalar, site evlerine getirip diğer evlerin olduğu yerlere getirmeyip sadece ana hatlarını caddelerde beyaz kutu olarak bırakıp sonra istediklerinizi ister başvurun ister 24 ay bekleyin sözü verip insanları kandırmanın bir anlamı yok. Sınıf ayrımını artık bırakın. İnsanların evine fiber optik kablolar gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videolarımızı ve kanalımıza başka arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kanalımız büyüsün. Bu bir eleştiri kanalı. Daha fazla kitleye ulaşmamız gerekiyor ve yapmanız gereken tek şey kanala abone olun, beğenin, yorum yapın. Başka arkadaşlarınıza link olarak paylaşın diğer sosyal medyalarda ve kanalımız büyüsün. Başka videoda görüşmek üzere.